Herkese merhabalar. Yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. Aküden de anlayacağınız üzere birlikte bu defa bir desülfatör devresi yapacağız. Daha önce NE555 entegresiyle bu projeyi yapmıştık. Yüksek frekansta plakalar üzerinde bulunan kükürtleri ayırt etmeye ve temizlemeye çalışmıştık arkadaşlar. Yine farklı bir şekilde bu defa bir kondansatör yardımıyla aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi gelin birlikte projemize başlayalım. Bu sistem bir önceki yaptığımız sisteme göre bazı riskler barındırmakta. Öncelikle bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir önceki yaptığımız devrede NE555 ile yaptığımız devrede arkadaşlar yüksek frekans kullanmıştık ve devremiz düşük voltaj yüksek akım mantığı üzerinde kuruluydu. Bu defaki yaptığımız devre ise yüksek voltaj ve düşük akım mantığı üzerine kurulu. Yani akümüze yüksek voltaj göndereceğiz ancak gönderdiğimiz akım çok düşük olacak. 200, 100, 200 miliamper seviyesinde bir akım göndereceğiz arkadaşlar. Bu nedenle voltaj yüksek olduğu için de sizi çarpabilir. Yani devre çalışırken kesinlikle devrenin herhangi bir yerine temas etmemeniz gerekiyor. Bu bilgiyi üzerine basarak dipnot olarak veya her yere not olarak düşüyorum arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum. Yeterli el beceriniz ve teknik bilginiz yoksa özellikle şu an yaptığım devreye hiçbir şekilde müdahil olmayın diyerek şimdi kondansatörlerle başlayalım. İlk olarak bu kondansatörle başlayacağım. Devrede kullanacağınız kondansatör kesinlikle bu değil arkadaşlar. Bu kondansatörü kullanmıyorsunuz. Aradaki farkı anlatmak için bunu aldım. Bakın şurada bir çizgisi var. Eksi var. Bu çizgili taraf eksi, diğer tarafta artı kutbudur. Yani bu kondansatör DC akımla çalışır arkadaşlar. Artı ve eksi kutbundan paralel bir şekilde enerji vermeniz gerekir. Bu kondansatöre farklı yönde bir enerji uygularsanız veya kutupları ters bağlarsanız arkadaşlar patlar. Yine örnek veriyorum, bu 400 volt demiş. Siz buna 400 volttan daha yüksek bir voltaj uygularsanız yine patlar. Yine siz buna alternatif akım uygularsanız yine patlar arkadaşlar. Kesinlikle bu tarz bir kondansatörden bu sistemde faydalanmıyoruz. Peki hangi tip kondansatör kullanacağız? Kullanacak olduğumuz kondansatör tam olarak bu arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın 400 volt 1 mikrofaradlık bir kondansatör. Bu kondansatörümüz çıkışta 220 volt ve yaklaşık olarak 50 ila 100 miliamper civarında bir çıkış verecektir arkadaşlar bize. Bu şekilde bir kondansatörü kullanabilirsiniz. Bakın şunu da kullanabilirsiniz. Bu tarz bir kondansatör yine aynı şekilde size çıkış verecektir. Ve bizim devrede kullanacağımız kondansatör ise bu arkadaşlar. Peki piyasada bunu nasıl bulacaksınız? Bu kondansatörü piyasada fan kondansatörü diye arattığınızda rahatça bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şeklini tamamen gösteriyorum. Biraz daha yaklaştırdım rahat görmeniz için. Kondansatörümüz bu. Özellikle alternatif akım yani AC akımla çalıştığına dikkatinizi çekmek isterim. 450 voltluk ve 2,5 mikrofaradlık bir kondansatör kullanacağız devremizde. Bu kondansatörü devremize seri olarak bağladığımızda ve üzerinden 220 voltluk gerilim geçirdiğimizde uçları arasında, daha doğrusu çıkışında bize yaklaşık olarak 100 ila 200 miliamper civarında bir çıkış sağlayacak. 200 miliamper ve 220 voltluk bir çıkışımız olacak yaklaşık olarak diyorum. Ve biz bunu kullanarak sistemimizi şarj ve desülfe edeceğiz. Özellikle tekrar etmek istiyorum. Çıkışa devre çalışırken herhangi bir yerine dokunursanız çarpar arkadaşlar. Amperi her ne kadar düşük de olsa voltaj yüksek olduğu için sizi çarpacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi gelin akümüzdeki ölçümlerle devam edelim. Bu devreyi yapabilmek için bir de köprü diyota ihtiyacınız olacak. Normal diyotlardan bir köprü diyot da hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir doğrultmaç devresi de yapabilirsiniz. Ancak bu diyotlar çok küçük. Bu yüzden daha büyük bir diyot yani köprü diyot kullanacağım arkadaşlar. Eski bilgisayar güç kaynağı üzerinden şurada gördüğünüz köprü diyotumuzu sökeceğiz ve bu devremizde bundan faydalanacağız. Şimdi yerinden çıkararak işleme devam ediyorum. Köprü diyotumuzu çıkardık. Şöyle gösteriyorum. Daha önce sizlere köprü diyotlardan ve doğrultmaç devrelerinden bahsetmiştim. Ancak kısaca söylemek gerekirse şu ortadaki iki girişten alternatif akımı girdiğimde şu uçtan artı, diğer uçtan da eksi kutbunu almam gerekiyor. Köprü diyotumuzu tam olarak
alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanacağız. Şimdi bunu buradaki kondansatörle bağlayacağım ve devremi hazır hale getirerek hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Devremiz bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Şöyle gösteriyorum. Bakın kondansatörümüzü köprü diyotumuza seri bir şekilde bağladık. Bu bizim 220 voltluk fişimiz. 220 voltluk gerilim. Bir tanesi direkt olarak arkadaşlar bakın şöyle yaklaştıralım. Bir tanesi direkt olarak şuradaki alternatif akım girişinden köprü diyotuna girerken diğeri arkadaşlar bakın buradaki kondansatör üzerinden geçerek şuradaki köprü diyotumuza giriyor. Köprü diyotumuzun ise şuradaki artı çıkışını direkt olarak akümüzün artı çıkışına, eksiği de direkt olarak akümüzün eksi çıkışına bağlayacağız. Bu arada ben yine emniyet açısından şuradaki kısımları şöyle kapatacağım ve bunları makaronla izole edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri gerçekleştirelim. Makaronla gerekli bağlantıyı oluşturdum ve buraları izole ettim arkadaşlar. Şuralardan burada krokodil kablo kullanacağım. Buradan artımızı alacağız. Akümüzün artı kutbuna, eksimizi de akümüzün eksisine bağlayacağız. Ancak akümüzde önce ölçümler yapacağız ve daha sonra şurada gördüğünüz kuru tip akümüzün suyu eksik ise bunu tamamlayarak işlemimize devam edeceğiz. İlk olarak akümüzün voltajını ölçerek işlemimize başlıyoruz. Şöyle akümüzü ölçü aletimize ayarladık ve görebileceğiniz bir konuma aldım. Şimdi akü voltajını ölçerek uygulamama başlıyorum. Şöyle ölçtüğümüzde sizin de gördüğünüz gibi aküde 2.12 volt olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani akümüzün içerisinde 2 voltluk bir gerilim var. Bunu ampermetre konumuna alıyorum. Akünün durumunun ne kadar bitik olduğunu görmeniz açısından bunu yapacağım. Şöyle ampermetre konumuna aldım. Bakın şu an amper konumunda. Yine probuma uygun konum aldım. Kısa devre durumunda bakalım kaç amperlik bir akım verebilecek. Arkadaşlar şu anda yaklaşık olarak 800 miliamperlik bir akım veriyor ve hızla düşüyor. Yani oldukça zayıf olduğunu söyleyebilirim. Akümüzün başlangıçtaki durumu 2 volt 800 miliamper gibi oldukça düşük değerler. Şimdi bu akümüze su dolduracağız arkadaşlar. Daha önce bunu anlatmıştım ancak ilk kez denk gelip izleyenler için bir kez daha bahsetmek istiyorum bu konudan. Bu akü her ne kadar kuru tip akü diye geçse de arkadaşlar kuru akü diye bir şey yoktur. Bunun içerisinde de sıvı ve asit var. Zaten şuralarda bir yerde uyarılar var mı diye bakıyorum. Şu tarafta Türkçesi yazıyor mu diye. Bakın atık akümülatörün içerisindeki asit sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona dökmeyiniz. Hani kuru aküydü. Yani uzun lafın kısası yakından gösteriyorum. Bu aküler her ne kadar kuru akü diye geçse de bu akülerin içerisinde de su ve asit var. Bu akülerin en büyük bozulma nedeni arkadaşlar bu içerisindeki asitin suyun buharlaşması döngüler sonucunda suyun buharlaşarak gitmesiyle akülerimiz bozuluyor. İlk olarak akü içerisine saf su takviyesi yaparak işlemimize başlayacağız. Bu tip akülerin kapağını açmak için tornavidayı şuradan bastırıyorsunuz arkadaşlar. Biraz zorlanarak çıtır çıtır kırılma sesi duyacaksınız. Çünkü buralar böyle pres yapışkanlı. Bu yapışkanı kapağı kırarak buradan çıkartıyorsunuz ama kaybetmiyorsunuz. Daha sonra yerine yerleştireceğiz. Bu kapağı kaldırdığınızda arkadaşlar altından bakın şöyle kapaklar çıkacak. Gördüğünüz gibi kapaklarımı açıyorum. Bakın. Kapaklarımızı açtık ve akümüzün içerisini yakından size göstermek istiyorum. Akünün içerisindeki asiti tutan beyaz parçayı daha doğrusu beyaz yapıyı süngerimsi bir yapı arkadaşlar. Odaklayabilirsem şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Gözüküyor bakın hafifçe ıslak hatta buradaki hücremiz şöyle hafifçe gözüküyor. Biz bütün hücrelerimize bir miktar su ekleyeceğiz arkadaşlar. Saf su ekleyeceğiz. Peki saf suyu nereden bulabilirsiniz?
Saf suyu kombinizin veya klimanızın su giderinden alabilirsiniz. Klima su gideri daha iyi olacaktır. Yine temiz bir noktadan doldurduğunuz yağmur suyu da saf sudur. Aynı zamanda benzinlikçilerden, akü satan yerlerden de saf su tedarik edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın, hava sıcak malumunuz ve camım şu an açık. Şimdi şöyle bir enjektör yardımıyla buradaki saf suyu çekeceğiz ve akümüzün hücrelerine doldurarak işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ben sırayla hücrelere alabildiği kadar su doldurarak işlemi gerçekleştireceğim ve sizlerle paylaşacağım. Hücrelere çok fazla su eklemiyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla su eklerseniz gaz çıkışı ile birlikte suyu dışarı atacaktır. Şuradaki beyaz yapının üzerine çıkacak kadar su ekleyeceksiniz, ancak alan dar olduğu için içerisini gösteremiyorum, fakat hafifçe salladığımda şurada zaten su doldurduğum hücre gözüküyor. İçerisinde gözükmekte. Yaklaşık olarak 6 milim kadar su aldı. Yine diğer hücrelere de aynı işlemi gerçekleştireceğim. Şarja takmadan, desülfatörü bağlamadan tekrar bir ölçüm yapacağız. Bakalım nasıl bir fark ortaya çıkacak. Ölçü aletimi görebileceğiniz bir noktaya aldım. Şu an aküme sadece su doldurdum arkadaşlar. Hiçbir şekilde şarj ya da desülfatör devresine bağlamadım. Şimdi tekrardan voltaj ölçümü yapmak istiyorum. Bakın, voltajı ölçtüğümüzde voltajın yükseldiğini görebilirsiniz. 4.64 volt, hatta kendi kendine yükseliyor. Büyük ihtimalle doldurduğumuz sıvı yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Bundan kaynaklı olabilir. Bir de akım ölçümü yapmak istiyorum. Bakalım akım şiddetimizde de bir değişiklik olmuş mu? Ölçü aletimi ampermetre konumuna aldım ve şimdi birlikte bir de akımımızı ölçelim arkadaşlar. 800 miliamper civarında bir çıkış alıyorduk. Şimdi tekrar ölçtüğümde yaklaşık olarak 1 amper civarında bir çıkış alıyorum. Şimdi akümüzün suyunu tamamladık ve desülfatör devremize bağlayarak şarja bırakacağız ve sonuçlarına birlikte bakacağız. Bütün bağlantıları oluşturduk. Prizimi görüyorsunuz arkadaşlar. 220 voltluk enerjimiz buradaki kondansatör üzerinden geçerek şuradaki gördüğünüz köprü diyota giriyor ve doğru akıma dönüştürülüyor. Köprü diyotumuzun çıkışları da kırmızı kabloyla gördüğünüz artı kutbuna, beyaz kabloyla gördüğünüz eksi kutbu da yine eksi kutbuna bağlanacak şekilde bir paralel bağlantı oluşturuyoruz. Ancak ben öncesinde ölçü aleti üzerinden akımı geçirerek buraya kaç amper gönderdiğimizi görmenizi istiyorum. Şimdi devreyi çalıştıracağım. Öncelikle ölçü aletiyle kaç amperlik bir gerilimi buraya gönderdiğimize bakacağız. Prizimden güç vererek devremi aktif ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle herhangi bir yerine çıplak elinizle dokunmuyorsunuz. Şu an probumun diğer ucuyla ölçü aletimi buraya bağlayacağım ve ölçüm yapacağım. Ölçü aletim ampermetre konumunda bağlı. Bakın şöyle temas ettirdiğimde 100 miliamperle aküyü şarj ettiğimizi görebilirsiniz. Şu an 100 miliamperlik bir gerilim geçiyor. Buralara dokundurunca haliyle kıvılcım çıkıyor arkadaşlar. Bakın görebilirsiniz. 220 volt. Voltajımız yüksek ancak akım şiddetimiz düşük. 100 miliamperle sistemi şarj ediyoruz. İsterseniz bir de voltaj ölçümü yapalım, ancak voltaj yavaş yavaş yükselecektir bu sistemde. Şu an sistemi voltmetre olarak bağladım arkadaşlar ve bir 15 dakikalık uygulama sonunda 10 voltlar seviyesine kadar yükselttik. Tekrardan prizimi aktif ettim, sisteme güç verdim ve voltajın yavaş yavaş arttığını görebilirsiniz. 15 volta ulaştığında artık desülfatörü kesebiliriz demektir. Şimdi sistemi şarja bırakacağım bu şekilde ve gelip gidip ara ara buradaki ölçü aletini kontrol edeceğim arkadaşlar. Ölçü aletimizdeki değer 15 volt seviyesine çıktığında artık desülfatör ile bağlantısını kesip işlemimizi tamamlayacağız. Bu işlem esnasında kesinlikle kapakları kapatmıyorsunuz ve kesinlikle çalışırken devrenin herhangi bir noktasına çıplak elinizle temas etmeyin. Ben prototip olarak kullandığım için, yaptığım için buraları krokodil kablo ile yaptım. Siz daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sistemi şarja bırakacağım. Şarj sonrası tekrar kontrol edeceğiz. Bu arada bu sistemi yaptığınız yerin iyi havalandırılması da önemli. Kesinlikle kapalı bir odada yapmayınız arkadaşlar. Çünkü burada hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi akümüzü kendi haline bırakıyoruz.
6 saatin sonunda akümüzü 12.56 volta kadar şarj ettik. Yani 6 saatlik bir şarj işleminden sonra, desülfatör devremiz ile yaptığımız şarj işleminden sonra elde ettiğimiz voltaj bu arkadaşlar. Biraz daha beklenmesi lazım. Örnek veriyorum, gerekirse bunun 12-13 saate kadar bu şekilde bırakılması lazım. Ancak artık oldukça geç bir saat oldu ve projeyi tamamlayıp bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz desülfatör devremizi ayıralım ve başlangıçta 2 voltluk bir gerilim olan akümüzü tekrar sizlerle birlikte test edelim. Başlangıçta 2 volt seviyesinde olan akümüzü şimdi sizlerle birlikte tekrar ölçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ölçü aletimi görebileceğiniz bir konuma alayım. Ardından ölçü aletimizle birlikte akümüzü ölçelim. Ve akümün kutup başlarından ölçümü gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle ekranı biraz daha görebileceğiniz bir noktaya alalım. Şöyle bakın arkadaşlar, bu akünün başlangıç voltajı 2 volt seviyesindeydi. 6 saat sonra 12.8 volta kadar voltajımızı yükselttik. Kısacası bizim bu aküyü en az 13 saat kadar bu sistemde bırakmamız gerekiyor. Bir de lamba bağlayarak akım testi yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimde 21 wattlık bir lamba var. Araç ampulü. Bunu bağlayacağız. Bakalım yakabilecek miyiz? Son olarak akümü bir lambayla test etmek istiyorum. 3 voltluk bir motoru bile çalıştırmaya gücü yetmeyecek akümüzle 21 wattlık bir araç ampulünü yakacağız arkadaşlar. Şöyle sisteme, daha doğrusu lambaya güç veriyorum. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde yanıyor. Bakın şöyle gösterelim. Böylece yaptığımız uygulamanın oldukça başarılı olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Eğer akünüzde fiziksel başka bir arıza yoksa, plakalar düşmemişse, plakalar birbirine temas edip kısa devre yapmıyorsa ve akünüzün buharlaşmadan dolayı içerisindeki asit bitmiş ve sülfatlaşma olmuşsa gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tekrar dipnot olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu uygulama çalışırken kesinlikle elinizle herhangi bir noktaya temas etmiyorsunuz. Bu önemli diyerek bir sonraki videomuzda ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın diyorum. Bu arada neredeyse unutuyordum arkadaşlar. Ben bunu tekrardan şarja bırakacağım. Şu saat itibariyle dediğim gibi geç oldu. Bu sistemin kontrol altında tutulması lazım. Ve kontrol altında tutamayacağım için de bu noktada kesiyorum. Ancak bu aküyü %90 ihtimalle geri çevireceğiz arkadaşlar. %100 performans alamasak da bu aküden en az %70 %80 oranında performans alacağımıza inanıyorum. Son bir bilgi daha vermem gerekirse, basitleştirilmiş devre şemasını ve malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yine söylemiştim arkadaşlar, zaten malzeme olarak köprü, diyot ve fan kondansatörü kullandık. Böylece bir projemizi daha başarılı bir şekilde tamamladık. Bir sonraki videomuzda ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bana destek olmak için ilk kez izlediyseniz kanalıma abone olmayı, zaten aboneyseniz videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.